Yıl 1916. Doğu Anadolu amansız bir kışın ve kanlı bir işgalin pençesindeydi. Rus Kafkas ordusu Erzurum ve Erzincan'ı birbiri ardına işgal ederken, arşivlerde gizlenen görüntüler, tarihin en acı ihanetlerinden birini belgeliyordu. O çarpıcı görüntülerde, Şeyh Said ve Seyit Rıza, vatan topraklarına giren işgalci Rus askerlerini selamlıyor. Dahası, Şeyh Said, Rus Kafkas Cephesi Komutanı Grand-Dük Nikolay Nikolayeviç'in elinden bizzat madalya alarak bu kanlı işbirliğini tescilliyordu. Ancak bölge halkı için asıl büyük felaket henüz başlamamıştı. Rus ordusu toprağı boşaltıp çekilirken ellerindeki tüm silahları ayrılıkçı Ermeni çetelerine teslim etti. Savunmasız ve sahipsiz kalan Erzurum ve Erzincan sokaklarında Ermeniler, sivil Türk halkına yönelik korkunç bir soykırıma girişti. Sokaklarda kadınlar, çocuklar ve yaşlılar kanlar içinde yatıyor. Erzurum'da şehit vermeyen, yakılarak katledilmeyen tek bir aile bile kalmıyordu. İşte izleyeceğiniz bu belgesel, ihanetin madalyayla ödüllendirildiği ve masum halkın soykırıma uğradığı o karanlık kıştan, vatanın yetim evlatlarının küllerinden doğarak yazdığı o büyük diriliş destanını anlatıyor. ...1895 yılından itibaren Doğu Anadolu, ayrılıkçı Ermenilerin çıkardığı huzursuzluklarla sarsılmaktaydı. Ağustos 1914'te Osmanlı İmparatorluğu savaşa girdiğinde, Kafkas cephesinde Sarıkamış Harekatı'nın yarattığı o büyük yıkım, Ruslara Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açtı. Rus Kafkas ordusunun başına geçen General Nikolay Yudeniç'in asıl hedefi, Doğu'nun kilidi sayılan Erzurum Kalesi'ni ele geçirmekti. 1915 yılının sonlarında, Rus ordusu Erzurum taarruzu için gizli ve kusursuz bir plan hazırladı. General Yudeniç, Osmanlı komutanlarını kandırmak için büyük bir dezenformasyon kampanyası başlattı. Rus karargahlarında subayların izne ayrıldığı, eşlerinin onları ziyarete geleceği şaiyaları yayıldı. Hatta bazı Rus taburları gündüz vakti Türk gözlemcilerin gözü önünde geri çekiliyor. Gece karanlığında ise sessizce cepheye geri dönüyordu. Bu yanıltmaca o kadar başarılı oldu ki, 3. Türk Ordusu Komutanı Mahmud Kamil Paşa, yaklaşan fırtınayı fark edemeyerek kış ortasında izne ayrıldı. Ocak 1916, Rus ordusu, sıfırın altındaki dondurucu soğukta ve metrelerce karın içinde ölümcül bir sessizlikle taarruza geçti. Askerlere karda görünmemeleri için beyaz kamuflaj elbiseleri giydirilmiş. Silahların üzerleri beyaz kılıflarla örtülmüştü. Hava öylesine soğuktu ki Rus askerleri Türklerle değil, adeta donarak ölmemek için doğayla savaşıyor. Sadece donma yüzünden binlerce kayıp veriyorlardı. Ancak Şubat ayına gelindiğinde beyazlara bürünmüş bu hayalet ordu Erzurum'un dış savunma hatlarına ulaştı. Çabande'de, Uzunahmet ve Taft kalelerinde korkunç çarpışmalar yaşandı. Gece karanlığında yüzlerine çarpan kar fırtınası arasında beyaz kamuflajlı Rusları göremeyen Türk askerleri boşluğa ateş ediyordu. 16 Şubat 1916 tarihinde aşılamaz denilen Erzurum Kalesi Rusların eline düştü. Binlerce şehit verilmiş, şehirdeki sivil halk, yaşlılar ve kadınlar amansız bir esaretin ortasında kalmıştı. Rus ilerleyişi Erzurum'la sınırlı kalmadı. Türk birlikleri bütün çabalarına rağmen geri çekilmek zorunda kaldı ve 11 Temmuz 1916 tarihinde Erzincan Ruslar tarafından işgal edildi. Rus arşivlerinden çıkan görüntüler, o karanlık günlerde yaşanan büyük bir ihaneti de belgeliyordu.
Şeyh Said ve Seyit Rıza, Erzincan'a giren Rus askerlerini selamlıyor. Şeyh Said, Rus Kafkas Cephesi Komutanı Grand Dük Nikolay, Nikolayeviç'ten madalya alarak işbirliği yapıyordu. Bu işgal sırasında ayrılıkçı Ermeniler silahlı birlikler oluşturarak sivil halka zulmetmeye başladı. Baskılar karşısında çaresiz kalmayan Türk halkı, Cemiyeti İslamiye adı altında gizli bir direniş örgütü kurdu. Camilerde teşkilatlanan, kenti 7 bölgeye ayıran bu örgüt, halkın hayatta kalması için çırpınıyordu. Ancak 1917 yılına gelindiğinde Rusya'da Çarlık rejimi çöktü ve Bolşevik ihtilali patlak verdi. Disiplini bozulan Rus askerleri subaylarını tutuklayarak ayaklandı. Erzincan'da işgalci askerler tarafından Erzincan Şura Hükümeti adında sosyalist bir yönetim ilan edildi. Bolşevik komutan Arşak Cemalyan, Ermeni, Kürt ve Türk delegeleri bir toplantıya çağırdı. Toplantıda Ermeni temsilci Muradov'un sözleri yaklaşan felaketin habercisiydi. Bizim sultanlara ihtiyacımız yoktur. Rus işçisi çarı devirdi, biz de birleşerek kendi şuramızı kuralım. Kızıl Ordu bizi destekliyor, diyordu. Bu çağrının ardından Batı Dersim'den Alişan Bey, 8.000 kişilik bir silahlı güçle Erzincan'a geldi ve şehirdeki binalara kızıl bayraklar çekildi. 18 Aralık 1917'de imzalanan Erzincan Mütarekesi ile Rus ordusu 11 Ocak'ta bölgeden çekilmeye başladı. Fakat çekilirken korkunç bir tuzak kurdular. Çarlık ordusu elindeki tüm silahları ve cephaneyi Ermeni çetelerine teslim ederek onları bölgenin hakimi yaptı. Sahipsiz kalan Erzurum ve Erzincan'da silahlanan Ermeniler, sivil Türk halkına karşı tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan birine girişti. Bu katliam haberleri Kafkas Cephesi karargahına ulaştığında ordu komutanı Vehip Paşa dehşete düştü. Hemen harekete geçildi. 10 Ocak 1918'de 1. Kafkas Kolordusu Komutanı Kazım Karabekir Paşa birliklerine hareket emri verdi. ...12 Şubat günü 3 ayrı koldan genel bir taarruz başlatıldı. İşgal altındaki topraklardan yükselen feryatları duyan Mehmetçiği artık durdurmak imkansızdı. Askerlerimiz uykusuzluğa, açlığa ve kışın dondurucu ayazına bakmadan ileri atıldı. 13 Şubat 1918'de alevler içinde can çekişen Erzincan işgalden kurtarıldı. 22 Şubat'ta Tercan, 25 Şubat'ta Aşkale temizlendi. Erzincan'ın kurtuluşunun ardından dondurucu bir soğukta karargah binası önüne çıkan ordu komutanı Vehip Paşa, halka şöyle seslendi. Erzincan'ın pek seri bir darbeyle işgalden kurtulmasını temin eden Kazım Karabekir'i yalnız siz değil, evlatlarınız da unutmasın. Kazım Karabekir ise gözyaşları ve alkışların birbirine karıştığı o duygu seli içinde asıl kahramanlığın fedakar Türk ordusuna ait olduğunu söylüyordu. Ancak acı bitmemişti. Ordu 11 Mart'ta İlıca'yı geçerek 12 Mart günü Erzurum'a girdi. Dadaşlar diyarı esaretten kurtulmuştu ama karşılaştıkları manzara kan dondurucuydu. Kazım Karabekir hatıralarında o günü şöyle anlatıyordu. Şehrin içinde 2377 şehit defnettik. Sokaklarda canlılıktan hiçbir iz kalmamıştı. Yerlerde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar kanlar içinde yatıyordu. Erzurum'da şehit vermeyen tek bir aile bile kalmamıştı. Kimi babasını, kimi kardeşini yakılmış halde buluyordu. Ermenilerin ve emperyalistlerin o çirkin hayalleri
12 Mart 1918 günü Türk ordusunun süngüleriyle bir daha dirilmeyecek şekilde kursaklarına gömüldü. Tüm bu mezalimin sona ermesini sağlayan ve ardından ahalinin yaralarını sarmak için çırpınan Kazım Karabekir Paşa'yı bölge halkı asla unutmadı. Erzincanlılar, ona olan şükran borçlarını ödemek için Ekim 1922'de kendisine hemşerilik beratı takdim ettiler.